Herkese selam arkadaşlar. Örgü Hobi Dünyası YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Bugs Bunny'nin son kısmını yani 4. bölüm videosunu çekeceğiz ve bitireceğiz. Kafasını tamamladık. Kollarını, ayaklarını tamamladık. Şimdi gövdemizi yapacağız. Şu şekilde. Şöyle. Sadece gövdemiz kaldı. Ben bir önceki videoda göstermiştim. Sadece şu kısımlarını örmemiştim. Düz kısımlarını. Hepsini tamamladım. Şöyle göstereyim. 30 sıra ördüm ellere. Bir önceki videoda zaten söylemiştim. Ayakları ördüm şu şekilde. 21 sıra ördüm düz bir şekilde. Birini kopardım arkadaşlar. Ördükten sonra diğerinde ip hala duruyor. Şimdi buradan devam edeceğiz ve gövdeyi başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bakın sıra başımdan örmeye başlıyorum. Şöyle katladığınız zaman eğer kopardıysanız da ikisini de şu şekilde katlayın. Şuradan birleştireceğiz. Yani oraya kadar öreceğim şimdi. Başlıyorum. Sıra başı ipimi aldım. Bu birinci sıram arkadaşlar. 1 2 3 4 5 yana geleceğim. 5 6 7 şimdi bakalım 7 8 tekrar bakacağım. Bir tane daha yapacağım. 8 9 tane sık iğne ördüm. Pardon. Evet, 9 tane sık iğne ördüm. 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şimdi diğer ayağımı alıyorum. Şu şekilde yanına koydum bakın. Şu şekilde onu da katlıyorum. Bakın şuradan bitirdiğimiz kısımdan değil 1-2 ilmek ileriden girdim. Bakın tam yana denk geliyor. Şöyle odaklasın bir. Biraz yukarı kaldırayım daha rahat odaklar. Oradan sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Evet bu bir. Bakın sık iğne yaptım. Toplamda 18 tane ilmeğimiz var ayakta. 18 tane ilmeğimizi örelim. 2 şuradan alayım. İlmek kaydırma yaptım. Şuradan alayım. 2 3 şu kısma gelene kadar örelim arkadaşlar. 5 17 ve 18 tane ilmek ördüm arkadaşlar. Bu bacakta. Şimdi şurada 4 tane zincir çekmiştik. Buradan da 4 tane ilmek örüyoruz zincirin üzerine. Bir, iki, 3 ve 4 tane ördüm. Bu dördüncü. Şuradan devam ediyorum. Örmeye bakın. 9 tane sık iğnem kalmıştı burada. Onları da örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet arkadaşlar. İlk sıramı tamamladım. 18 ilmek bu ayakta, 18 ilmek bu ayakta, 36. 4 tane bu tarafta, 4 tane bu tarafta. Yani 8 tane de ilmek buraya başladık. Toplamda 44 tane ilmeğimiz olmuş olması gerekiyor. Hemen bakalım, sayalım. Siz de sayın arkadaşlar. Şurada zincirde 4 ilmek daha başlayacağız bu sırada.
4 burada, 4 burada, 8, 18, 18, 36. Yani toplamda 48, 44 tane ilmek olması gerekiyor. 44 tane ilmeğiniz yoksa da sorun etmeyin. Şimdi artırmalar yapacağız. Arttırma sıralarında onu siz tamamlarsınız. Evet arkadaşlar, şimdi bu birinci sıraydı ördüğümüz. Şimdi biz ikinci sıradayız. Pardon, ikinci sırada sıra boyunca 3 ör bir artır yapacağız. 1 2 3 ördüm. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ördüm, bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca 3 ör bir artır yapalım arkadaşlar. 1, bakın şuradan devam ediyorum zincirden. 2 3 ördüm. Sıradaki zinciri arttırıyorum. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın, boğazım çok kötü oldu, o yüzden sürekli videoyu durduruyorum. İkinci sırada sıra boyunca 3 ör bir artır yapacağız arkadaşlar. Üçüncü sıradan devam edelim örmeye. Evet, ikinci sıramı tamamladım arkadaşlar. 3 ör bir artır şeklinde. Benimki tam denk geldi çünkü ilmek sayım 44'tü. Eğer sizinki denk gelmemişse, ilmek sayınız eksik ya da fazladır, ona göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar. 11 tane ilmek arttırdık. Şimdi 11 tane daha arttıracağız. İlmek sayımızı 66'ya çıkarmamız gerekiyor. Şu an 55 tane ilmeğimiz var. Yine 11 tane daha arttırma yapacağız ve ilmek sayımızı 66'ya çıkaracağız bu sırada. Evet, şimdi 3. sıra boyunca arkadaşlar 4 ör bir artır yapıyoruz. 1 2 3 4. Bir tane arttırıyorum. Sıra boyunca 4 ör bir artır yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4. Bir tane arttırıyorum. Evet, sıra boyunca 11 defa bunu tekrarlayacağız arkadaşlar. İlmek sayımız bu sıra sonunda 66'ya ulaşacak. Sıra sonuna gelelim, oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramı da tamamladım. İlmek sayım 66'ya çıktı. 11 tane de arttırdım. 66 tane ilmeğim var şu an. Buradan sonra arkadaşlar belli bir sıra düz öreceğiz. Şu kadarlık bir kısım, yani 15 sıra kadar düz öreceğiz. 15 sıra sonra oradan örmeye devam edeceğiz. Ben videoyu durduracağım şimdi. 15 sıra örelim, oradan devam edelim. Şu an 4. sıradayız arkadaşlar. 4. sıranın üstüne 15 sıra daha öreceksiniz. Şimdi durduruyorum. Evet arkadaşlar, 15 sırayı tamamladım ben. 4. sıradan 18. sıraya kadar ördüm. Şimdi 19. sıradayım. Burada artık azaltmalara başlıyoruz. Evet, ilk azaltma sıramızı yapıyoruz şimdi. 9 ör bir azaltı yapacağız arkadaşlar. 3 4 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane azaltıyorum. Evet, sıra sonuna kadar 9 ör bir azaltı yapacağız arkadaşlar. Evet, sıramızı tamamlayalım. 20. sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar, 19. sıra 9 ör bir azaltı tamamladım. 66 tane ilmeğim vardı. Bu sırada 6 tane azalttım. İlmek sayım 60'a düştü. Şimdi burada 8 sıra kadar bir düz öreceğiz. Hemen bakalım. Ben bir sayayım, tekrar döneceğim.
Evet, şimdi 20. sıradayım arkadaşlar. 8 sıra daha düz öreceğim. 9 ör biraz alttan sonra 8 sıra daha düz öreceğiz. 60 tane ilmeğimiz var şu an. İlmek sayınız 61 ya da 59 ya da 62. 1-2 ilmek farklıysa arkadaşlar sıkıntı yapmayın. 8 sırayı tamamladım arkadaşlar. En son 27. sırayı ördüm. Şimdi 28. sıradayım. Benim önceki ipim daha yeni bitti arkadaşlar. İlk yaptığım Bugs Bunny'den kalan ipimle örmeye başlamıştım. Bu sırada bitti. Sadece gövdenin çok az bir kısmı için yeni ip açıyorum. Hani örmek isteyenler için de neredeyse bir ipten 2'ye yakın oyuncak çıkıyor hani. Çok az bir küçültme yaparsanız tarifte hani bir ipten 2 tane çıksın derseniz çok az küçültmeler yaparsanız 2 tane çıkarabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi 28. sıramdayım arkadaşlar. 28. sırada bir sıra, bir tane sökülmüş, onu da öreyim, durun. Bir tane sökülmüş, onu öreyim. 28. sıradayım şu an. Yine azaltma yapacağım. 8 ör bir azalt yapacağım sıra boyunca. Şunu çıkarayım, buradan takayım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane azaltıyorum. Evet, sıra boyunca 8 ör bir azalt yapacağız arkadaşlar. Şu an 60 ilmeğimiz var. 6 tane daha azaltacağız. İlmek sayımız 54'e düşecek sıra sonunda. 2. Bakın buralarda doldurdum ben. Daha sonra biraz daha üstten doldurunca daha da düzgün olacak buralar. Siz de doldurarak örerseniz sorun yaşamazsınız. 28. sıra 8 ör bir azalt yapalım. 29. sıradan devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 ör bir azaltı tamamladım. Şimdi 29. sıradayım. 2 sıra boyunca arkadaşlar düz öreceğiz burada. 29 ve 30'u, eğer yanlış söylemiyorsam en son 27 ördük, 28'de azalttık. 29 ve 30'u 2 sıra boyunca düz örelim. Oradan azaltmayla devam edelim arkadaşlar. Evet, sıralarımı tamamladım. 2 sıra örecektim. 29 ve 30'u. Şimdi 31. sıradayım arkadaşlar. Yine azaltma yapacağız. 31. sırada 7 ör bir azalt yapacağız sıra boyunca. Daha sonra 3 sıra 32, 33 ve 34. sırayı düz öreceğiz. Bunları yapalım arkadaşlar. Önce 7 ör bir azalt yapalım. Sonra 3 sıra daha örelim. Oradan devam edelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 bir azaltıyorum. 31. sıra 7 ör bir azalt yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra 3 sıra 32, 33 ve 34'ü 3 sıra düz örüyoruz. Oradan devam ediyoruz. Evet, 7 ör bir azalt yaptım. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi bir sıra 6 ör bir azalt yapacağım. Daha sonra yine 3 sıra düz öreceğim. Evet. Şimdi bir sıra 6 ör bir azalt yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir tane azaltıyorum. Evet, sıra boyunca 6 ör bir azalt yapacağız arkadaşlar. Daha sonra 3 sıra daha düz öreceğiz üstüne. Oradan devam edelim örmeye. Evet, 6 ör bir azalt yaptım. 3 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi 5 ör bir azalt yapacağız arkadaşlar. Daha sonra 2 sıra düz öreceğiz. Evet, şimdi bir sıra boyunca 5 ör bir azalt yapıyorum. 2 3 4 5 ördüm, bir azaltıyorum. Evet, sıra boyunca 5 ör bir azalt yapacağız arkadaşlar. Burada ilmek sayımız 36'ya düşecek arkadaşlar. Daha sonra 2 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Oradan azaltmayla devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi içini dolduruyorum ben. Sizler de doldurun. Şu bacak kısımlarını da güzelce yerleştirin arkadaşlar.
Şimdi doldurayım, devam edeceğim örmeye. Evet, şöyle güzelce doldurdum arkadaşlar. Çok yuvarlak değil, biraz oval şekilde doldurmaya çalışın. Şimdi bir sıra 4 ör biraz alt yapacağız arkadaşlar. Daha sonra bir sıra düz öreceğiz. Evet, 4 ör biraz alt yapalım, daha sonra bir sıra düz örelim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Evet, bir sıra ördüm, 4 ör biraz alttan sonra arkadaşlar. Artık hiç düz sıramız yok. Hep azaltma yapacağız. Bu sırada 3 ör biraz alt yapacağız. Bir sonrakinde 2 ör biraz alt. Daha sonra 1 ör bir azalt yapıp sıramızı bitireceğiz arkadaşlar. Hepsini yapalım şimdi. Ben hepsini yazı olarak videoya ekleyeceğim zaten. Tekrar söylemeyeyim. Çok az bir kısmı kaldı çünkü. 1, 2, 3 ör biraz alt yapıyorum bu sırada. Bu sırayı 3 ör biraz alt olarak tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra bir sıra 2 ör biraz alt yapacağım. Onu bir sıra tamamlayacağım full. Daha sonra 1 ör biraz alt yapacağım ve orada keseceğiz arkadaşlar. Evet, gövdeyi tamamladım arkadaşlar. En son bir ör bir eksiltili tamamladım. Orada bıraktım, kestim artık. İsterseniz full bir sıra azaltma da yapabilirsiniz. Tam da kapatabilirsiniz. Bu şekilde gövdemiz hazır. Şimdi şu beyaz kısmını örelim. Daha sonra da hepsini dikelim ve bitirelim arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi alalım ve başlayalım. Evet, şimdi beyaz ipimi aldım. İpimi sabitliyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyorum. Sabitledim. 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. En son değil, bir öncekinin içine batıyorum. Ve 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncuyu da ördüm. 6 tane sık iğnem var. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. Yine 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum. Yine dönüyorum arkadaşlar. Şu an 3. sırayı örüyorum. 1, yine 6 tane örüyorum 3. sırada. Evet, şimdi bir zincir çektim ve 4. sıradayım arkadaşlar. 4. sırada bir tane arttırmayla başlıyorum. Ve sonda bir tane kalana kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırıyorum buraya, sondakinin içine. 4. sırada artırma yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 5. sıradayım. Şu an 8 tane ilmeğe ulaştım arkadaşlar. 2 tane arttırdım. 8 ilmeğimi örüyorum. 5. sırada 8 ilmek örüyoruz. Evet, bir zincir çekiyorum. 6. sıradayım. Yine bir sıra örüyorum 6. sırada. Yani hepsini düz örüyorum arttırmadan. 8 ilmeğimi de. Evet, bir zincir çektim. 7. sıradayım. Yine 8 ilmek örüyorum. Bir zincir çektim, döndüm arkadaşlar. Şimdi burada şimdi 8. sıradayım arkadaşlar. Bir arttırıyorum. Arttırarak başlıyorum. Sona kadar ilmek örüyorum. 1, 6 tane ilmek öreceğim burada. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncuya çift batıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Arkadaşlar şimdi 3 sıra boyunca 10 ilmeğimiz oldu. 10 ilmeğimizi örelim. 3 sıra örelim. Oradan devam edelim. 1. Bu birinci sıram, düz 3 sıra öreceğim. Onu tamamlayalım, oradan devam edelim.
Evet, şöyle bakın 3 sıramı tamamladım. Şu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar, çoğalta çoğalta. Şimdi sıra sayılarını söylemeyeceğim arkadaşlar, videoya ekleyeceğim çünkü karıştırıyorum düz örgülerde. Şöyle söyleyeceğim, arttırmayı söyleyeceğim, kaç sıra düz öreceğimizi söyleyeceğim. Bu sırada bir başta arttırıyorum arkadaşlar. 8 tane ilmek örüyorum. Sayalım: 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonuncunun içine arttırıyorum. Yine arttırmadan sonra arkadaşlar bir zincir çektim, döndüm. Yine 3 sıra boyunca düz öreceğiz. 12 ilmeğimiz oldu şu an. 12 ilmeğimizi 3 sıra boyunca örelim. Oradan devam edelim. Evet, 3 sıramı ördüm arkadaşlar. Şimdi yine bir başta bir sonda artırma yapacağım. İlmek sayımı 12'den 14'e çıkarıyorum arkadaşlar bu sırayla. Daha sonra yine 3 sıra öreceğiz. Bunun arkasından düz. Şimdi sonuncuya çift örüyorum. İlmek sayım 14'e çıktı arkadaşlar. Şimdi 3 sıra boyunca düz örelim. Oradan örgümüze devam edelim. Evet, 3 sıramı tamamladım. Bir zincir çektim, döndüm. Yine bir başta bir sonda artırma yapacağım. 12 tane ilmek örüyorum. Şimdi artırmadan sonra sonuncunun içine yine çift örüyorum arkadaşlar. İlmek sayımı 14'ten 16'ya çıkardım arkadaşlar bu sırada. Bir zincir çektim, döndüm. Yine 3 sıra artırma eksiltme yapmadan örelim. Oradan devam edelim. Şu an 16 tane ilmeğim var. 3 sıra örüyoruz. Evet, 3 sıramı ördüm. Şimdi son bir arttırmamız var arkadaşlar. Başta ve sonda arttırıyorum yine. 18 ilmeğe ulaşacağız. Arttırdım. 16 tane ilmek örüyorum şu an. Bu bizim son arttırma sıramız arkadaşlar. Daha sonra azaltmalara geçeceğiz. Evet, sonuncunun içine arttırıyorum yine. Bir zincir çektim. Yine 3 sıra boyunca düz örelim. Oradan azaltmalarla devam edeceğiz arkadaşlar. 3 sıramızı örelim. Daha sonra devam edelim. Evet, 3 sıramı tamamladım. Bakın şöyle en uca kadar koydum ilk sırayı. Şöyle ölçüyorum bakın. Azaltmalarla da şurayı oval bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırada hemen azaltmayla başlayacağım. Bir tane azaltarak başlıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım. Alacağım içinden bir tane ilk ilmeğimin. İkinci ilmeğimin de içinden alacağım. Üçünü birlikte öreceğim arkadaşlar. Bir tane azalmış oldu. Sıra sonuna kadar örüyorum. Sonda 2 taneyi azaltma yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi 15 tane ilmek örüyorum arkadaşlar. Yani sonda 2 tane kalacak. Kaç tane ördüm de söyleyeyim hemen tekrardan. Yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmek ördüm arkadaşlar. Yine son 2'yi birincinin içinden aldım. Sonuncunu da içinden aldım. Üçünü bir ördüm arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine bir sıra düz bir örelim. Hatta 2 sıra düz örelim arkadaşlar burada. Bu birinci sıram. Bir sıra daha öreyim. Oradan devam edelim. Evet, 2 sıramı ördüm arkadaşlar. Şimdi 16 tane ilmeğim var. Yine azaltma yapıyorum. Birincinin içinden alıyorum arkadaşlar. Örmeden. Yani örmüyorum. Aldım sadece. İkincinin de içinden aldım. Üçünü bir ördüm. Örmeye devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12 tane ördüm arkadaşlar. Son 2'yi yine azaltma yapacağım. Aldım birinin içinden, örmüyorum. Sonuncuyu da alıyorum. Üçünü bir örüyorum. Bir zincir çektim ve döndüm arkadaşlar. Yine 2 sıra, hatta bir sıra örüyorum burada. Artık sadece 2 sırayı burada yapıyorduk. Birer sıra öreceğiz aralarında. Bir sıra örüyorum şimdi. Evet, şu an ilmek sayım 14 arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım, döndüm. Yine azaltmayla başlıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi içinden aldım. Diğerini de içinden aldım ve birlikte ördüm. Sonda 2 tane kalana kadar örelim. Evet, sonda 2 tane kaldı bakın. İkisini de yine bir ondan aldım. Bir de sonuncunun içinden alacağım. Üçünü birlikte öreceğim. Bir zincir çektim. Yine bir sıra örüyorum. Evet, bir zincir çektim, döndüm. Yine azaltma yapıyoruz. Sonda 2 tane kalana kadar örelim. Evet, son 2'yi azaltma yapıyorum. Bir zincir çektim ve bir ölçelim bakalım. Bakın yavaş yavaş oluşuyor artık. Koyduk, bakın bitmek üzere. Şimdi full azaltma yapacağız arkadaşlar. Aralarında boşluk, yani düz sıra örmeyeceğiz. Şimdi yine azaltıyorum. Evet, sonuncuyu da azalttım. Bir zincir çektim, döndüm. Ay, ip dolaşmış. Şöyle bir zincir çektim, döndüm. Yine azaltma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 yine azaltıyorum. Bir zincir çektim. Bu son azaltmam arkadaşlar. Evet, kaç ilmeğim kaldı? 1 2 3 4 ilmeğim kaldı. Bir zincir çektim. İpimi şöyle uzunca bırakıp koparacağım arkadaşlar, dikiş için. Şunu bir açayım ben önce. Evet, şöyle içinden geçirdim. Evet arkadaşlar, şöyle tamamladım bakın. Şöyle bunu buraya yerleştiriyorum. Şöyle üstte denk gelecek uç kısmı. Oraya iğneliyorum. Şöyle bakın, altta bacağının tam arasına denk geliyor şu şekilde. Bunu da buraya bu şekilde. İğne nerede kız? Burada. İğneyi kaybettim sandım ya. Bunu da buraya iğneliyorum. Ve arkadaşlar bunun etrafından buraya dikeceğiz. İsterseniz koparmadan bir sıra etrafına sık iğne gidebilirsiniz. İsterseniz tabii, size kalmış. Ben buna gitmemiştim. O yüzden buna da yapmadım. Şimdi ben bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Evet, ipimi taktım arkadaşlar. Şu şekilde bacak arasından dikmeye başlıyorum. Buraya bunu böyle bir bundan bir ondan o şekilde dikiyorsunuz. Durun, şimdi göstereceğim. Bacak arası çok gözükmediği için gösteremedim. Şöyle şimdi, ay elyaf çıktı orada.
Şimdi şöyle bakın. Alttayım şu an. Üstten beyazdan giriyorum arkadaşlar. Önce beyazın içinden geçtim. Daha sonra şu şekilde gri'nin içinden bir ilmek atlayarak geçiyorum arkadaşlar. Hep bu şekilde dikiyorum ben burayı. Bakın şu şekilde. Farklı bir dikiş yöntemi biliyorsanız öyle dikebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben bu şekilde etrafını dikip devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü daha kafayı dikeceğiz, kolları dikeceğiz, kuyruk yapacağız. Bir de havuç göstermeyi düşünüyorum. Süremiz yetmeyebilir. O yüzden ben bunu dikip oradan devam edeceğim arkadaşlar videoma. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şu şekilde tamamladım. Diktim her tarafını. Şöyle şuradan düğümleyeceğim ben bunu buraya. Bunu da şu şekilde alttan içine alıp iğneyle şuradan çıkıyorum ve kesiyorum bu ipi de. Tamam, bakın gövde tamam arkadaşlar. Karanlık çıkmıyordur inşallah, bir bakayım. Evet, iyi çıkıyor. Şimdi önce kafayı dikelim buraya. Şu şekilde. Sonra kolları dikelim. Sonra geriye kalan her şeyi örülmesi gerekenleri örelim. Şimdi kafayı da aynı şekilde beyaz iple dikiyorum. Ben beyaz ip bırakmıştım. Griyi bıraktıysanız, gözde bıraktıysanız o da olur. Yani fark etmez. Ya gri ile ya beyazla dikebilirsiniz. Sıkı diktiğiniz zaman ipler gözükmez. Ama ipler gözüküyorsa gevşek dikmişsinizdir. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şu an ipim arkada olduğu için şöyle bunu tam şöyle ortaya aldım, bakın şuradan. Şöyle artık önde ipim. Şuradan kafayı koyuyorum. Şu beyazın ikinci sırasından bakın şuradan hemen buraya kafayı tam ortaya yerleştireceğim arkadaşlar. Bakın kafa buraya yerleşecek şimdi. Hemen şöyle ikinci sıradan alıyorum bunu da şuradan. Tekrar aynı yere tekrar sabitliyorum. Şöyle ikinci sıradan dikmeye devam ediyorum. Bir kafadan bir gövdeden ip alarak bunu buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu beyaz, beyazın uç kısmı içinde kalacak. Yani burası gözükmeyecek arkadaşlar. Evet, bunu dikeyim arkadaşlar. Oradan videomu devam ettireceğim. Kafadan ikinci sıraya, gövdeden de 2 ya da 3. sıraya dikerseniz tam oturacaktır. O şekilde dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, diktim. Arkadan düğümledim ve içinden yok ettim. Şimdi kollarını dikeceğim hemen. Baş parmaklar ön tarafa gelecek biliyorsunuz. Ona göre yerleştirin. Şu şekilde yan kısımlara yerleştirip dikiyorsunuz. Şöyle 1-2 sıra atlayıp dikebilirsiniz oraya yerleştirip. Şöyle üst kısmını çok az boşaltarak şu şekilde bir şekil vereceksiniz. Hemen göstereyim. Evet, şu şekilde zaten katladığınızda ip köşeye denk geliyor. Şöyle şu şekilde yapıyorsunuz. Bakın burayı kapattım şimdi. Bunu baş parmak ön tarafa gelecek şekilde şuraya yan tarafına tam yanağının alt kısmına şöyle 1-2 sıra atlayıp yerleştirdim arkadaşlar. Buraya dikiyorum. Şöyle bir sabitleyeyim. Şöyle üstü sabitledikten sonra arkadaşlar yan kısımlarını da sabitliyoruz. Şuradan geleceğim. Bakın. Şöyle yana geçiyorum. Şöyle koydum bakın. Görünüyor şu an, evet.
Şuradan şöyle yandan alıyorum. Şuraya dikeceğim bunu. Çekiyorum biraz. Bir sonraki sıradan şöyle yandan aldım. Aşağı doğru 3-4 sıra bunu dikerseniz kolunuz daha sabit olur. Şöyle çekiştiriyorum. Şöyle 3 sıra yaptım ben. Şimdi şuradan giriyorum. Tekrar diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım. Bakın şöyle burası sabitlendi. Şuradan başlıyorum. Üste doğru çıkacağım şimdi. Şöyle bakın. Kolum sabitlendi buraya. Dediğim gibi dikerseniz daha çok böyle hani gövdeyle birleşikmiş gibi bir görüntü elde edersiniz. Diğerini de aynı şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle alta geçiyorum. Şu araya düğümleyip yok edeceğim. Biraz da sıkı dikmeniz lazım. Böyle çekiştire çekiştire. İyice tam oturması lazım oraya. Bu şekilde düğümledim. Şöyle arkaya bir yere atıp oradan keseceğim. Diğerini de dikip devam edelim arkadaşlar. Evet, şöyle tamamladım. Kollarını da diktim arkadaşlar. Şu ipler, parçalar geliyor. Bakın şu ilk örneğimiz. Bu da diğeri. Şöyle biraz daha kaldırayım. Bu bizim yaptığımız birlikte. Işıktan biraz karanlık çıkıyordu. Perdeyi indirelim. Bu ilk yaptığımız. Bu da önceki örnek. Sadece kuyruğu kaldı. Şimdi kuyruğu. Şöyle sihirli halkamı yapıyorum. Hemen anlatacağım size. 6 tane ilmek başlıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane ilmek başladıktan sonra 6 tane çift örüyorum. 1. çift, 2. çift, 3. çift, 4. çift, 5. çift ve sonuncu çift. Evet, şimdi ilmek belirleyicimi buraya koyacağım arkadaşlar. Bir sıra bir ör bir artır yapıyoruz. Bir ör bir artır, bir ör bir artır. Sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar bunu. Oradan devam edelim. Evet, bir ör bir artırı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 3 sıra boyunca düz öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan örelim. Evet, 3 sırayı tamamladım. Şimdi bir ör bir azalt yapıyoruz arkadaşlar. Bir ör bir azalt, bir ör, 6 defa bir ör bir azalt yapıyoruz. Evet, yaptım, tamamladım. Şimdi içine birazcık elyaf koyuyoruz. Evet, şimdi son sıramız full azaltma yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane azaltma yapıyoruz.
Ve sonuncu. Bir zincir çektim ve bitti arkadaşlar. Çok az bir iple kesiyoruz dikiş için. Tamamladık. Bunu şöyle arkasına dikelim. Hemen şuraya şu şekilde bakın. Buna da hemen dikiveriyoruz. Şimdi şöyle yerleştirdim buraya. Bir tane sinek geldi, beni rahatsız ediyor. Şöyle etrafından buraya dikiyoruz arkadaşlar. Bunu dikelim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Havuç yapalım bir de. Sonra bitirelim zaten. Başka hiçbir şey kalmadı. Evet, bunu dikip devam ediyorum. Şöyle tamamladım arkadaşlar. Bakın ikisi de her yeri tam. Tek fark dilleri oldu. Buna daha az yaptık. Buna daha çok yaptık. Onu da sizin isteğinize bağlı. Nasıl yapmak isterseniz. Şimdi bu havucu da göstereyim size. Belki yapmak isteyenler olabilir. Hemen devam edelim videomuza. Evet, şöyle benim parça iplerim var. Yani turuncu parça bu bütün. Renk kodu vermeyeceğim. Elinizde olan herhangi bir turuncu ve yeşili kullanabilirsiniz. Şöyle hemen turuncuyla örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Şöyle bir netlesin. Sihirli halkamı yaptım. İçine 4 tane ilmek başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 tane ilmek başladım. İpimi kaydırıyorum. İlk ilmeğin içine ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. İlmek kaydırmayı yapıyorum ilk ilmeğin içine. Bir zincir çektim. Şimdi birinci sıradayım arkadaşlar. Birinci sırada 3 tane örüyorum. 3 tane tek örüyorum. 1 2 ve 3 tane ördüm. Sonuncunun içine arkadaşlar çift örüyorum. 3 tek bir çift ördüm birinci sırada. Ve yine ilmek kaydırmamı yapıyorum ilk ilmeğin içine. Şöyle düzelteceğim. Ve sıkacağım burayı. Bir zincir çektim. Şimdi ikinci sıradayım. İkinci sırada 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Beşincinin içine çift örüyorum arkadaşlar. Evet, 4 tane sık iğnemi ördüm. Beşincinin içine çift ördüm arkadaşlar. Yine ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Her sırada arkadaşlar sıra sonunda bir tane kalana kadar örüp orada sonuncunun içine artırma yapacağız. 12 ilmeğe ulaşana kadar bunu yapacağız arkadaşlar. Tek tek hepsini söylemeyeceğim. Mesela sıra sonuna geldiğimizde son kalan ilmeğin içine artırma yapıyoruz. Evet, şu an bir tane ilmeğim kaldı, onun içine arttırıyorum. Bir sıra üste çıktım, yine örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Sonucunun içine artırıyorum yine. Bu şekilde arkadaşlar 12 tane ilmeğe ulaşana kadar örelim. Evet arkadaşlar, ben şu an 12 ilmeğe ulaştım. Son bir artırmayı da yaptım. Her sırada bir tane arttı. 4 ilmekle başladık. Her sırada birer tane artırarak 12 ilmeğe kadar geldik. Şu an 12 tane ilmeğim var. Artık arttırmayacağım. 3 sıra boyunca düz öreceğim. 3 sıra düz örelim artık. Daha uzun bir havuç istiyorsanız burayı 3 sıra değil ya da 5 sırada örebilirsiniz. Bu havucun boyuyla ilgili bu düz ördüğümüz sıralar. Daha uzun olsun istiyorsanız havucunuz 5 sıra, 6 sıra, 7 sıra artık size kalmış.
uzunluğu. Ben 3 sıra ördüm böyle minicik, eline göre olsun diye. Daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi ben 3 sıramı tamamlayayım, azaltmayla devam edeceğim. Evet, 3 sıramı tamamladım. Yine içine çok az bir elyaf koyacağım arkadaşlar. Şöyle makasla ucuna doğru itekliyorum bunu. Ucu boş kalmasın diye. Evet, bu yeterli. Şimdi azaltma yapacağız arkadaşlar. 3 sıra sonra siz artık kaç sıra yaptıysanız kaldığınız yerden devam edin. Değişen hiçbir şey yok. Arka arkaya 6 tane azaltma yapacağım arkadaşlar. Bu 1, bu 2, 3, 4, 5 ve 6 tane azalttım arkadaşlar. İlk ilmeğimin içine ilmek kaydırma yapıyorum ve bitirdim arkadaşlar havuç kısmını. Kısa kesiyorum ve kopardım. Şöyle içine doğru çekeceğim bunu. Geriden girdim. Çok şükür çekebildim. Şimdi 4 tane de yaprak yapıp dikeceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir yaprak göstereceğim size. Çok basit. Evet, sabitledim. Şöyle 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bir öncekinin içine sık iğne yapıyorum. Başını doladım. Yanındakinin içine yarım trabzan yaptım. Başını doladım. Yanındakinin içine girdim. İkisini bir ördüm. İkisini bir ördüm arkadaşlar. Başını doladım. Sonrakinin içine yine yarım trabzan yaptım. En sonuncunun içine yine sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm. Üç tane sık iğne ördüm en sonuncunun içine arkadaşlar. Daha sonra yine başını doladım. Sıradakine döndüm bakın. Yarım trabzan, başını doladım. Tekli trabzan, yani şöyle ikisini bir ikisini bir. Sonrakinin içine yarım trabzan. En sonki kalan ilmeğimin içine yine sık iğne yapıyorum ve şöyle içine ilmek kaydırma yaptım. Diğer sıranın en başındakine şöyle bir zincir çektim ve bakın şöyle küçük bir yaprak oldu. Bundan 4 tane yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi yaprakları şöyle iplerini kestim kısa şekilde. Şöyle yerleştirdim. Önce altlarından 4 tarafına tutturacağım yaprakları arkadaşlar. Şöyle girdim şuradan. Annem. Bunu buraya tutturdum arkadaşlar. Şimdi diğerini tutturacağım. Karşısına hemen bu yaprağımı yerleştiriyorum. Şöyle girdim buradan. Bu kez çapraz kısımdan çıkacağım şöyle. Bunu da takıyorum buraya. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Tam karşısına da son yaprağımı yerleştiriyorum. Şöyle ortadan çıkacağım arkadaşlar şimdi. Hepsini yerleştirmiş oldum. Bütün yapraklar yerleşmiş oldu. Şimdi önce şu ikisini şöyle karşılıklı olacak şekilde birbirlerine sabitliyorum. Şöyle, yani kapatıyoruz üst kısmını. Bunları kapattım. Şimdi şuradan gireceğim. Şunun ortasından geçeceğim. Bunu da şu karşısındakiyle şu aradan bu şekilde geçirerek sabitledim. Bakın şu şekilde diktim bunları. Birbirlerine dikiyorum arkadaşlar. Şöyle aralarından da birbirlerini dikeceğim. Birer tane yapmanız yeterli buralara.
Şöyle bakın. Bu şekilde tamamlandı. Ben şu kısımlarını bir de alt kısımdan birbirine dikmiştim. İsterseniz dikin. İstemezseniz de bu şekilde de kalabilirler. Sonuçta bunlar yaprak. İlla çok sabit gözükmelerine gerek yok. Şu şekilde düğümleyip ipimi yok edeceğim arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Ve kestim. Tamam, videom buraya kadar arkadaşlar. Havuçları da yaptım. Bu şekilde bunların ellerine, bunu da beyaz iple sabitleyeceğim arkadaşlar, parmaklarından. Birer kere dikerek şu şekilde ellerine sabitleyeceğim ikisinin de. Şimdi ikisini bir toplu şekilde göstereyim. Yani biten ögelerimi. Daha sonra videoyu bitirelim. Şöyle ikisini de sığacak şekilde koyayım. Havuçları da şu aralarına koyayım. Bugs Bunny'lerimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah zorlanmamışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ay canım. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere.